Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle güzel bir şal başlayacağız. İpim Etrofil'in puzzle ipi. Şöyle metrajını da göstereyim. 250 gram ipimiz 1000 metre. Hatta renk numarası da şurada görünüyor isterseniz. Tığ numaram da 2,5. Şimdi bu ipi isterseniz arkadaşlar içeriden başlayın, isterseniz dışarıdan başlayın. Ben dış ipinden başlayacağım. Yani koyu renk iple başlayacağım. Onun için etiketini çıkartıyorum. Şimdi basit bir sihirli halka yaparak başlıyoruz. Üç zincir çektim. Buradaki halkanın içine 3'te çıkarak trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzan yaptım. Şimdi arada 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımız hep üçlü trabzan. Tığıma doluyorum. Üçüncüyü de yaptım. 2 zincir, tekrar bir 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç tane üçerli trabzanlarımız var. Şimdi şuradaki ipi çekiyorum ve burayı kapattım. Bir, iki, üç zincirle yukarı çıktım. Geri dönüyorum ve buradaki ilk boşluğun içine 1, 2, 3 tane trabzanı yaptım. Yine 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine giriyorum. 2, 3 tane trabzan yaptım. Bir, iki, üç, 4 zincir çektim. Diğer boşluğa geçiyorum. Üç tane trabzan yaptım. Arada 2 zincir ve 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincirle yukarı çıkacağım. Şimdi arkadaşlar buralarda şu kenardaki bunlar kelebek diyelim. Sağında ve solunda hep bu şekilde devam edecek. Yani şurada ve buradaki kelebek sıramız hep devam edecek. 3 zincir çektim, tekrar geri dönüyorum. Ve buraya 3 tane trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Şu aradaki boşluğa giriyorum. Önce 3 tane trabzan yapıyorum. 1,
2, 3. 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir. Tekrar aynı boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içine 3 tane trabzan. Kelebeğimizi yaptık. 2 zincir çektik. 3 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir, bir tane, bir zincir, 3 tane daha trabzan yaptık. Şimdi kenarda 2 zincir ve tekrar kelebeğimizi yapıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Üç zincir çektik, yukarı çıktık. Dönüyoruz. Yine buradaki aynı kelebeğimizi yapıyoruz. 3 trabzan, arada 2 zincir, tekrar aynı noktanın içine 3 tane daha trabzan. Bir, iki zincir çekiyoruz. Şimdi buradaki 1, 2, 3 tane trabzanımız var. Bunun ilkinin tepesine çift, arada tek ve sonuna da çift yaparak bu 3 taneyi 5 trabzana çıkacağız. Tığıma doluyorum. Hemen ilk trabzanın dibi tepesine battım. 1. Aynı noktaya çift bir daha batıyorum. 2. Şimdi ortadakinin tepesine batıyorum. 3. Ve sondakinin tepesine yine çift batarak 4 ve bir kere daha yapıyorum. 5. 5 tane trabzan yaptım. Şimdi arada yine bir zincir çektim. Şu tek trabzanımız var. Onun tepesine de çift yapıyoruz. 1. Tekrar aynı yere battım. 2. Bir zincir çekiyorum. Çift, tek, çift olarak buradaki trabzanı 5'e çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, tekrar aynı noktaya batıyorum. 5, 1, 2 zincir, sondaki kelebeğimizi yapıyoruz. Üç trabzan, 2 zincir, tekrar aynı noktanın içine 3 tane daha trabzan. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Üç trabzanımız vardı. Bu sıra 1, 2, 3, 4, 5 trabzana çıktık. Ortadaki teki de 2'ye çıktık. Ve diğer 3 trabzanı da 5'e tamamladık. Şimdi 3 zincirle yukarı çıktım. Geri dönüyorum.
Kenardaki modelim hep aynı olduğu için arkadaşlar burayı söylemiyorum. 3 trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane daha. 1, 2 zincir. Şimdi buradaki 5 trabzanı baştaki ve sondakine çift yaparak 7 taneye çıkacağız. Tığıma doladım. 1, aynı yere tekrar batıyorum. 2. Şimdi yanındakinin tepesine 3, yanındaki tepeye 4, yanındakine batıyorum 5 ve sondakine çift batarak 6 ve 7. 7 tane trabzan yaptık. Bir zincir, aradaki iki tanemizin tepesine yine 2 tane yapıyoruz. 1, 2. Bir zincir, 5 taneyi başına ve sonuna çift yaparak 7'ye çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve aynı yere tekrar batıyorum. 7. 1, 2 zincir. Ve kelebeğimizi yapıyoruz. Tekrar 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Geri dönüyorum. Yine bu baştaki 3 trabzan, 2 zincir, 3 tane daha trabzan olan modelimi yapıyorum. Yine 1, 2 zincir. Yine başına ve sonuna çift yaparak 9 tane trabzana çıkıyoruz. 1, aynı yere yapıyorum. 2, yanındakine 3, bir yanındakine 4, 5, 6, 7 ve sondakine çift yapıyoruz. 8 ve 9. 9 tane trabzan oldu burada. Yani 3 ile başlamıştık. 3, 5, 7 ve 9 tane trabzanımız oldu. Arada 2 zincir, 2 tane çubuğumuzu yine 2 tane yapıyorum. 2 zincir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve buraya çift yapıyoruz. 8, 9. 1, 2 zincir ve sondaki kelebeğimizi yapıyoruz.
1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi geri dönüyoruz. Yine dediğim gibi bu kenardaki kelebek modelimizi yapıyoruz. Şimdi buradaki 9 trabzanı 11 trabzana çıkacağız. Yine 2 zincir, ilkine çift, 1, aynı noktaya batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 3, sonundakine çift yapıyoruz. 10, tekrar aynı yere battım. 11. Burası örneğimizin artık buradaki yaprak kısmımızın tam orta noktası. Yani 11 ilmeğe kadar çıktık. 3, 5, 7, 9, 11. 1, 2 zincir, 2 tane trabzanın ilkini yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve ikinci trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Buradaki 9 olan yaprağımızı 11'e çıkıyoruz. Sondaki kelebeğimizi yapıyoruz. İki zincir, yine kelebeğin diğer kısmını tamamlayıp 3 zincirle yukarı çıkacağız. 1, 2, 3. Şimdi geri dönüyorum. Yine baştaki kelebeğimi yapıyorum. İki zincirimi çektim. Buradaki 11'e çıktığımız yaprağımızı artık tekrar geri döneceğiz. 9, 7, 5 olarak geri döneceğiz. Yani ilkinin tepesine değil, şu aradan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzan yapacağız. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. İlkinin değil, yanındakinin tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 ve 9. 9 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir. Şurada bir sıra altta 3 zincirlik bir boşluk yapmıştık. Buraya şimdi çiçek kısmının alttaki oturma motifini yapacağız. Tığıma doladım. Boşluğa giriyorum. 1, 2 kere de yukarı çıktım. Üçüncüyü çekmiyorum. Tekrar doluyorum. 1, ikinciyi çektim. Üçüncüyü çekmedim. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içine. 2 kere çektim. Şimdi tığımın üstünde 1, 2, 3, 4 tane ilmek var. Aşağıda da 1, 2, 3 tane trabzanımız var. Bunun hepsini birlikte topluyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı işlemi tekrar yapacağız. 1, 2, 3. Buradaki 4 ilmeğimi birlikte topluyorum. 1, 2, 3. Aynı boşluğa tekrar 1, 2, 3 ve hepsini birlikte topluyorum. 1, 2, 3 zincir ve aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. 1, 2, 3 ve hepsini birlikte topladım. 1, 2 zincir. Yani bu arada 1, 2, 3, 4 tane böyle 3, 3'te çıkıp hepsini birlikte topladığımız böyle fıstıklar yaptık. Ve buradaki 11 sayısını 9'a iniyoruz. Hemen ilkinin değil bir yanındakinin tepesinden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane trabzanlı yaptım. Tekrar 2 zincir kenardaki kelebeğimizi yapıp bir üst sıraya çıkıyoruz. Şimdi şuraya kadar bir anlatayım arkadaşlar. 3 tane trabzanla başladık ve bunun 3 tane üçlü trabzanlarla yani 3 tane grubumuz var. Başladık ve şuradaki boşluğa ve diğer boşluğa sağ ve sola kelebeklerimizi oturttuk. İlk başlarken 4 zincir çektik ve 1, 2, 3, 4, 5 sırada 11 tane trabzana çıktık. Bundan sonra artık azaltmaya başlayacağız. 9, 7 ve 5 olarak. Burası da şimdi araya kuracağımız çiçek motifinin tam orta noktası. Şimdi üst zincirimizi çektik. Tekrar geri dönüyoruz. Yine baştaki modelimizi yapıyoruz.
Bir, iki zincir çekiyoruz. 9'a inmiştik arkadaşlar bu sırada. Şimdi de 7 tane trabzana iniyoruz. Tığıma doladım. Hemen ilkine değil, yanındakine. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane trabzanı yaptım. 1 2 tane zincir çekiyorum ve 1 2 3 tane boşluğumuz var. Buradaki 3 tane boşluğa 5 5 ve 5 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane trabzan ikinci boşluğa yaptım. Zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane de buradaki boşluğa yaptım. 2 zincir. Yani 5, 10, 15 tane trabzanımız var burada. Şimdi 2 zinciri çektim. 9 olan trabzanımızı 7'ye iniyoruz. Hemen ilkine değil ikincisinden başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 7 tane trabzanı yaptım. 2 zincir. Şimdi şuradaki kelebeğimizi yapıyoruz. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Şimdi ilk sıradan sayıyorum arkadaşlar. Şu 3 tane trabzan üçlü grup yaptığımız ilk başlangıcımız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi burada 9 sıra olduğu zaman şu kenarlardan hem buradan hem buradan yeniden örnek çıkartacağız. Yani ilk sırada yaptığımız işlemi 9'uncunun göbeğine burada tekrar yapacağız. Aynı şekilde diğer tarafta da. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Tığıma doluyorum. Buradaki kelebeğin ortasına girdim. Önce 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir, iki zincir. Tekrar 3 tane daha. Bir, iki zincir ve aynı yere tekrar yapıyorum.
Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3 tane böyle grubumuz var. Yani şu ilk sırada yaptığımız işlemi şu kenarda tekrardan aynısını kurduk. Çünkü bu arada yanlardan örneğimiz çoğalarak gidecek. 2 zincir çektim. Şimdi burada 7 tane trabzanımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunun üstüne ilkine değil 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yapacağız. Fakat bu 5 tane trabzanın hepsini toplayarak böyle tepede bir fıstık şeklini vereceğiz. İki zincir çektim, tığıma doladım. İlkine değil yanındakine girdim. Bir, iki kere de çıktım. Üçüncüyü çekmiyorum. Tekrar doladım. Bir yanındakine girdim. Bir, iki. Yanındakine giriyorum. İki kere de çıktım. Yanındakine giriyorum. İki kere de çıktım. Şu anda 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız var. Ve bu yanındakine giriyorum. 1, 2 de çıktım. 5 tane trabzanımız oluştu. Buradaki 2, 4, 6 ilmeğin hepsini birden çekiyorum. Şimdi arada 2, 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki 15 tane trabzanımız yine 15 tane olarak tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. İlkine değil yanındakinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane trabzan yapıp 6 tane olan ilmeğimin hepsini birlikte topladım. 2 zincir çektim ve buraya yine aynı bu baştaki gibi 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üç tane trabzanımı yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa giriyorum. Üç tane yaptım. 2 zincir. Tekrar buradaki boşluğun içine bir kere daha yapıyorum. Bu da yeni örneğimizin ilk sırası oluyor. 1, 2, 3 tane zincirle yukarı çıktım. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Buradaki grubun içine, boşluğun içine yine kelebeğimizi yapıyoruz. 3 tane yaptım. 2 zincir. Aynı boşluğun içine tekrar 3 tane. Bir, 2, 3, 4 zincir. Ve diğer boşluğun içine de
Tekrar bir kelebek daha yapıyoruz. Şuradaki ilk sırada, yani şu 3 taneyi yaptık ve şimdi şuradaki 4 zincirli olan sırayı yaptık. Yani burada da aynı örneği tekrardan çıkacak. Kelebeğimizi tamamladıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bak, şu 5 tane ilmeği aynı anda toplamıştık. Bunun tam tepe noktası var. Onun tepesine giriyorum. Ve sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve buradaki 15 tane olan trabzanımız yine 15 tane olarak devam edecek. Bir, iki, üç, dört, beş, işte katı kalmış arkadaşlar. Söküyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şimdi aynı diğer tarafta yaptığımız gibi 4 zincirden sonra şuradaki boşu tam tepe noktasına giriyorum. Ekliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip şuraya yeniden şu boşluklara kelebekler oturtuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu da diğer sıranın, diğer modelin ilk sırasının kurulumu oluyor. 2 zincir. Yani sıranın başında ne yapıyorsak diğer sonunda da aynı şeyi yapıyoruz. 4 zincir çektim. Tekrar şuradaki boşluğa giriyorum ve oraya da bir kelebek yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çek. Üç zincirle döndük. Buradaki kelebeğimizin içine yine kelebeğimizi yapıyoruz. İki zincir. Kenardaki oyamızı yaptık. Bir, iki zincir çekiyoruz.
Aynı buradaki ilk sırada yaptığımız gibi 3, 1 ve 3 tane trabzan yapıyoruz. Yani ilk boşluğun içinde bakın şurada 3, 1 ve 3 tane trabzan yapmıştık. Aynısını buraya kuruyoruz. Önce 3 tane trabzan, bir zincir, bir tane trabzan, bir zincir ve 3 tane daha trabzan yapıyoruz. İki zincir ve buradaki kelebeğimizi yapıyoruz. Bakın bu arada yeniden modelimizi oturttuk. Şimdi 4 tane zincir çekip şuradaki ilk yaptığımız trabzanın tepesine eklemesini yapacağız. 1, 2, 3, 4. Direkt şu ilk trabzanın tepesine girdim ve şöyle bir kilitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yanındaki trabzanın tepesine 2 de çıkarak bir trabzan yaptım. Tekrar doladım. Bir yanındakine 2 kere çektim ve şöyle tığımda 1, 2, 3 tane ilmek var. Bu 3 ilmeği birlikte topladım. 1, 2, 3 tane zincir çekip hemen bu 3 tane yaptığımın dibine batıyorum. Şurada böyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi bir yanındakine sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve yine yan yana 2 tane trabzan yapıyorum ama üçüncülerini çekmiyorum. Üç ilmeğimiz var. Üçünü birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çekip hemen bu yaptığımın dibine giriyorum ve oraya bir ekleme yapıyorum. Bir yanındakine sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Hemen bir yanındaki boşluğa 2 kere de çektim. Üçüncüyü bekletiyorum. Tekrar bir yanına 1, 2 kere de çıktım. Buradaki 3 ilmeği birlikte topluyorum. 3 zincirle bu üçüncünün hemen dibine giriyorum. Ve bir sık iğne ile bir yanındaki fıstığı yapmak için geçiyorum. Ve fıstıklarım bitti. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum.
1, 2, 3, 4, 5 tane böyle çiçeğimizin tepesinde fıstıklarımız var. İlk motifi çok ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sonra buraları kurduklarımız hep aynı şekilde gidecek. 4 zincirle diğer kelebeğin ortasına geçtim. Ve oraya modelimi kurdum. Bir, iki zincir çekiyorum. Ve aynı diğer başta yaptığımız gibi burada da yeniden örnek oturtuyoruz. 3 tane trabzan. Bir zincir. Sadece bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir ve 3 tane daha. İki zincir, buradaki kelebeğin ortasına geçiyorum. Ve çıkışlarımızı 3 zincir çekerek devam ediyoruz. Geri dönüyorum. Yine kelebeğimi yapıyorum. Şimdi ilk başta 3 taneden 5 tane trabzana çıkmıştık. Yine aynı şekilde burada da arada 2 zincir çekiyorum. İlkine ve sonuna çift batarak buradaki trabzanımı 5 ilmeğe çıkıyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2, 3 ve sondakine çift yapıyorum. 4, 5. Arada bir zincir çekiyorum. Şu tekli olan, aradaki tekli olanın tepesine 2 kere. 1 ve aynı yere tekrar batıyorum. 2. Bir zincir. 3 tane olan trabzanımızı ilkini ve sonuna çift yaparak 5'e. İki zincir ve buradaki kelebeğimizi yapıyoruz. Bakın burada yeniden ilkinde olduğu gibi bir model oluşturduk. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şu yaptığımız fıstığın tam tepe noktasına şöyle giriyorum ve kilitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yanındakinin tepesine batıyorum. 4 zincir. Bütün fıstıkların tepelerine batarak bu aradaki zincir sayıları ben 4 çekiyorum ama 5 de çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu tamamen elinizi ayarlayın. Yani illa 4 olacak diye bir şey yok. Yani bu araları 5 de çekebilirsiniz. Ve buradaki kelebeğe geçiyorum.
Ve aynı şekilde şuradakini 5, aradakini 2, diğerini 5 ve buradaki kelebeğimizi yapıyoruz. Yani şu başta yaptığımızı diğer başta da aynı şekilde uyguluyoruz. 3 zincir çektim, geri dönüyorum. Baştaki kelebeğimi yaptım. Şimdi 2 zincir. Burada 5 olan trabzanımızı başına ve sonuna çift yapacağız. 7 trabzan olarak 1, 2, 3, 4, 5 ve sondakine de çift yapıyorum. 6, 7. Bir zincir. Arada 2 tane olan trabzanımı yine 2 tane yapıyorum. Bir zincir. Arkada kaldı. Bir zincir. 5 tanenin başına ve sonuna çift yaparak 7 trabzan olarak tamamlıyoruz burayı. Ve 7. 1 2 zincir. Şimdi şuradaki kelebeğimizi yapıyoruz. Böyle tek tek söyleyince arkadaşlar biraz sesim kısılabiliyor. Kusura bakmayın. Yani buraları tek tek söylemek istiyorum ki bundan sonrası hep aynı şekilde gidecek çünkü. Şimdi tekrar bu ortadaki çiçeklerimizin tepesine geldik. 1, 2, 3, 4. Dediğim gibi eğer zincirleriniz çok çektirirse 5 de çekebilirsiniz. İlk halkanın ortasına battım. 1, 2, 3, 4 zincir. Diğerine geçtim. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonrakine 1, 2, 3, 4 zincir. Sondaki kelebeğin ortasına 4 zincir ve diğer kenardaki kelebeğe geçiyorum. Burayı da göstereceğim arkadaşlar. Şuradaki kelebeği yapayım. Bir, iki. Ve aynı şekilde burayı 7, 2, 7 olarak tamamlayacağız. Kelebekten bakın iki kelebeğin ortasına girdik. 1, 2, 3 tane tepede böyle kutucuklarımız oluştu. Şimdi devam edelim. Burayı da tamamlayalım. 3 zincirle de bir üst sıraya çıkacağız. 3 zincirle yukarı çıktım. Baştaki kelebek modelimi yapıyorum.
Bir, iki zincir çekiyorum. Burada 7 olan sayımızı başına ve sonuna çift yaparak 9'a çıkıyoruz. Ve sondakine de çift yapıyorum. 9 tane trabzanım oldu. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Aradaki 2 trabzanın tepesine yine 2 tane trabzan. İki zincir ve 7 olan trabzanın başına sonuna çift. 9 tane trabzanımız olacak bu sırada. Bir iki zincir, buradaki kelebeği yapıyoruz. Bir iki üç dört zincir. Şimdi yine aynı şekilde 4 zincir çektim. Bak, buradaki ilk boşluğun içine giriyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Bir yanındaki boşluğa. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir yanındaki boşluğa. Bir, 2, 3, 4 zincir çekip buradaki kelebeğe geçiyorum. Bakın 1, 2, 3 tane boşluğumuz vardı. Bir alt sırada, yani yuva diyelim şöyle, 1, 2, 3 tane. Bu sırada 2 tane oldu. Buradaki kelebeğimizi yapıyoruz. Ve buradaki trabzanlarımız 9. Arada 2 ve tekrar 9 olarak sırayı tamamlıyoruz. Üç zincirle yukarı çıktım. Tekrar dönüyorum. Baştaki kelebeğimi yapıyorum. İki zincir çekiyorum. 9 olan trabzanımız yine başına ve sonuna çift yaparak 11'e çıkacak. On bir tane trabzanımı yaptım.
Bir, iki zincir ve aradaki iki trabzanın ilkine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ikinci trabzanın tepesine. İki zincir. Yine diğer yaprağımızı 11 tane trabzana çıkıyoruz. Ve bu da 11. trabzanım. 2 zincir ve sonundaki kelebeği yapıyoruz. Bir, iki, üç, 4 zincir çekiyoruz. Dört zincir çekiyoruz. Şuradaki iki tane yuvamız var arkadaşlar. Onun ilkine giriyorum. Ve şöyle bağlantımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve diğer yuvanın içine giriyorum. Ve bu arada sadece bir tane yuvamız kaldı. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekip diğer tarafa geçiyorum. Ve aynı şekilde 11 trabzanımız. Bu arada bir trabzan, 4 zincir, bir trabzan ve 11 trabzan olarak sıramız bitecek. Bakın bu aradaki örneğimiz artık kapanıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bu sıramızı da tamamlayalım. Bir üst sıraya çıkalım. Üç zincirle yukarı çıktım. Bu baştaki kelebeklerimiz hep aynı arkadaşlar. Onun için söylemiyorum. Yani 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. 2 zincir çekiyorum. Şimdi buradaki 11 sayısını azaltmaya başlıyoruz. Yani 9'a ineceğiz. İlkine değil bir yanındakine. İki. 3 oldu. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9 tane trabzanımı yaptım. 1, 2. Şimdi buradaki yuvanın içine aslında örneğimiz hep aynı şekilde gidiyor. Bakın 9 tane trabzan yaptığımız sırada 1, 2, 3, 4 tane fıstık oturtuyoruz. Şuradaki sıradayız. İki zinciri çektim. Şimdi buradaki yuvanın içine tığıma doladım. 1, 2. Üçüncüyü çekmiyorum. Tekrar giriyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. Tekrar giriyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. Tığımın üstünde 4 tane ilmek var. Hepsini birlikte topluyorum.
3 zincir çekiyorum. Bu şekilde 4 tane buraya fıstık hazırlıyoruz. Bir, iki, üç, 4 tane böyle fıstığımızı da hazırladık. 2 zincir çektim. 11 olan trabzan sayımızı 9'a iniyoruz. Dokuz. 9 tane trabzanımı yaptım. Diğer taraftaki kelebeği de tamamlıyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir. Ve tek bir tane yuvamız kalmıştı arada. Tam onun ortasına giriyorum. Şöyle sık iğne ile ekledim. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Ve yine aynı işlemi bu tarafta da yapacağız. Buradaki trabzanlarımız 9'a inecek. Bu araya yine aynı bu tarafta yaptığımız gibi 4 tane fıstık yapacağız. Ve sıranın sonuna kadar aynı şekilde, yani bu başında ne varsa arkadaşlar diğer tarafında da aynı işlemi uyguluyoruz. Örneğimiz artık daha net belli olmaya başladı. Bakın şuradaki bir tane olan çiçeğimiz 2 taneye çıktı. Bu her modelde artarak, yani bir model bitme sırasına yakınken yeniden 3 tane örnek çıkacak. Bir sonrakinde 4 tane örnek çıkacak. Bu şekilde devam ediyor örneğimiz. Bakın şimdi tam örneğimiz bitti. Çok daha net belli. 3 zincirle yukarı çıktım. Dönüyorum. Yine ilk kelebeğimi yapıyorum. İki zincir, 9 olan trabzanımızı 7'ye iniyoruz. Yedi tane trabzanımı yaptım. 2 zincir, 1, 2, 3 tane olan boşluğumuzun içine 5, 5 ve 5 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4,
5. Zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. Beş tane de buraya yaptım. Yine zincir çekmeden bir sonraki boşluğun içine 5 tane daha trabzan. Bir, iki zincir. Ve buradaki 9 olan trabzanımız 7 trabzana indiriyoruz. Bu sıra yani ilkine değil yanındakine batıyorum. Yedi tane trabzanı yaptım. 2 zincir ve bu modelin hemen solundaki kelebeği tamamlıyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir çekiyorum. Şimdi tam orta noktaya geldik. Bakın bu şuradaki çiçeğin hem sağında hem solunda kelebek var. 4 zincir çektim. Artık buradaki olayımız bitti. Direkt buradan 4 zincirle diğer kelebeğin ortasına geçiyorum. Yani ilk modelimiz artık bitti. İki zincir ve buradaki modelin üstünü tamamlıyorum. Yani 7 trabzan, bu arada 15 trabzan ve diğerinde de 7 trabzan olacak. Bakın geçişimiz de bu şekilde. Şimdi diğer tarafı da tamamlayalım aynı şekilde. Dediğim gibi buradaki model neyse, sağdaki model neyse sol taraftaki model de aynı şekilde oluyor. Evet, 7 trabzanlı sıramızda tamamladık. Şimdi bakın şurada ilk sıramızda 3 tane kutucuğumuz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra oldu. Yeniden burada ilk sırayı tekrar kuracağız. Yani aslında örneğimiz dediğim gibi aynı sırada takip ediyor. Yani şu 5 tane büzmeye geldiğimiz sırada burada 3 tane yeniden kutucuk, yani bir sonraki sıranın modelini kurmuş oluyoruz. Önce 3 tane trabzanı yapıyorum. İki zincir. 3 tane daha yapıyorum. Normal bir kelebeğimizi tamamladık. Tekrar 2 zincir. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Bir, iki zincir. Bakın yeniden 3 tane kutucuk yaptık. Ya arada 2 tane kafesimiz var. Şöyle boşluklarımız var. Buradan yeniden örnek çıkacak. Tığıma doluyorum. Şimdi 7 tane olan trabzanımızı 5'e ineceğiz.
5 trabzan yaparken aynı şekilde böyle fıstık gibi hepsini birlikte toplayarak yapacağız. İlkine değil ikinciye girdim. Bir, iki kere çektim. Tığımda bekletiyorum. Buradaki 5 tane trabzanın hepsini birlikte topluyorum. 1, 2, 3, pardon, kaç zincir çekmiştik arkadaşlar? Evet, bu sırada 3 zincir çekmişiz. Şurası çektirmesin diye. Dediğim gibi bu zincir sayılarını tamamen 3 olur, 4 olur. Kendi elinize göre zincir sayılarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi 15 tane trabzanımız var. 15 tanenin üstüne tek tek yaparak bu ortadaki modelin de üçüncü sırasını tamamlamış olacağız. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 3 zincirimi çekiyorum ve bu aradaki yine 5 tane olan trabzanımızı hepsini birlikte toplayarak fıstığımızı yapıyoruz. Ve 6 ilmeğimizin hepsini birlikte topladım. 2 zincir çektim. Kelebeğe geçiyorum. Pardon, 3 zincirdi burası. İki zincir. Şu alttaki yaptığımız işlemin aynısını yukarıda da yaptık. Şimdi orta noktaya geldik. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Diğer kelebeğin ortasına geçiyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Buradaki sıramızı sağ başta yaptığımız gibi aynı işlemi bu tarafta yapıyoruz. Sıramızı tamamladık. Yine sonunda da 3 tane üçerli trabzanlarımızı yaptık. Dönüyoruz ve buraya yeniden 2 tane kelebek yapacağız. İki zincir. İlk kelebeğimi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa da bir kelebek daha yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar
3 tane daha trabzan yaptım. Bakın bu kenarda yeniden oluşacak örneğin zeminini hazırlamış olduk. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu 5 taneyi birlikte aldığımız yerin tam şu tepe noktasına giriyorum ve sık iğne ile kilitliyorum. 4 zincir çekiyorum. 15 olan trabzanımız yine 15 olacak. 15 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şu alttaki 5 taneyi birlikte aldığımız yerin tepesine sık iğne ile kilitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Kelebeğimi yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir çekiyorum. Diğer kelebeğin ortasına geçiyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir çekiyorum ve buradaki tepeye batıyorum. 4 zincir çekip 15 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın bu arada yeniden örnek kuracağız. Aslında şu iki kelebeğin ortasında 4 tane zincirimiz var. Yani şu arada da yeniden model çıkacak. 2 kelebek ve aradaki 4 zincirden. Yani şu arada 3 tane zincirimiz var. 3 zincir sıramız var. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Bir sırada örneği kurayım. Daha sonra zaten örneğimiz hep aynı şekilde gidecek. Şimdi bakın kenarlarda yine ilk sırayı yapmış olduk. Şu modelin ilk sırası yani 1, 2 şu anda 3. sıradayız. Yani şu araya diğer yaprakların şunun ilk kurulumunu yapacağız. Dediğim gibi yani zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 her 9 sırada bir yeniden örnek kuruluyor. Kelebeği yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Bu arada çektiğimiz 4 zincire önce 3 tane trabzan, bir zincir, araya bir tane trabzan, bir zincir ve 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 zincir ve kelebeğimi yapıyorum. Bakın buradan yeniden örneği kurmuş olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum.
15 tane trabzanımızın ilkinin tepesine şöyle sık iğne ile kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir yanındakine 1, 2. Üçüncüyü çekmedim. Yanındakine giriyorum. 2 kere çekiyorum. Oluşan 3 tane trabzanın üçünü birden kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen son yaptığımızın dibine giriyorum. Ve bir yana bir tane sık iğne ile geçiyorum. Böyle bunun gibi burada 5 tane çiçeğimizin tepe noktası olacak. Yani fıstıkları diyelim. Yani en üstteki kısım. Burada çiçeğimiz bitmiş oluyor. Ve bu da beşincimiz. Bir, iki, üç, 4 tane zincir çekiyorum. Bir dahaki sıra tam bunların tepelerine batarak filelerimizi oluşturacağız. 4 zincir çektim. Diğer kelebeğe geçiyorum. Şimdi tam şu ortadaki boşluğa aynı ilk sırada yaptığımız gibi bir tane örnek oluşturacağız. Yani bir arada olacak, 2 bir tane de sonda olacak, 3 tane motifimiz meydana gelecek. Bu sırada 1 2 tane zincir çekiyorum. Araya önce 3 tane trabzan, bir zincir, bir tane trabzan, bir zincir, tekrar 3 tane daha trabzan yapıyorum. Ve buraya da yeniden bir örnek kurmuş oluyoruz. 2 zincir ve yanındaki kelebeği tamamlıyorum. Ve 4 zincirle diğer çiçeğimizin 1 2 3 4 zincirle diğer çiçeğimizin tepe noktasına batıyorum ve buranın tepe noktalarını yapıyorum. Sırayı tamamladım. Bakın ilk başta bir tane örnekle başladık. Yani şurada bir tane çiçeğimiz meydana geldi. Daha sonra ikiye çıktık. Şimdi de bir arada yaptık, 2 ve diğer kenarda yaptık. 3 tane çiçeğimiz oluşacak. Bir dahaki sıra yani bu model bitince de 4 daha sonra 5 diye devam ediyor. Yani şuradaki sıra sayılarını karıştırmazsanız arkadaşlar, yani şu 3 tane yaptığımız yeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10'uncu da tekrar
Yeni çiçek için 3 tane 3 tane üçerli trabzanlar kurarak yeniden çiçeğin örneğini yapıyoruz. Ve modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şalımızda ilk başladığımız şuradaki motiften itibaren bir tam ortada, 2, 3 tane tam, bir tane de böyle yarım motif olarak tamamladım. Şalım bitmiş oldu. Şu en sonda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane motif olarak ulaştım. Yani bu yedinciler hep yarım olarak bitirdim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Şalımız bu şekilde. Şimdi şu kenarındaki püskülleri takacağız. Püsküller içinde arkadaşlar böyle bir kalıp elde edin. Yani herhangi bir, bu bir kitapçık, herhangi defter de olur. 15 santim. Şimdi buradaki ipimizi kalan ipim de bu arkadaşlar. Yani tek tarafın saçağını da yaptım. İçindeki ipim bu kadar kaldı. Artık bunu da saçak olarak kullanacağım. Böyle buradaki aldığımız 15 santim, yani karşılıklı 30 santim kadar oluyor. Yani onu istediğiniz kadar böyle dolayın. İpinize göre mesela şimdilik şu kadar yeterlidir. Ben 9 kat olarak geçirdim ama ipiniz daha az kaldıysa mesela 8 kat olarak da geçirebilirsiniz bunu. Şimdi sardıktan sonra buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tanesini ayırıyorum şu şekilde. Önce bir şöyle elimle düzeltiyorum. İki ucunu birlikte tuttum. Bakın önce en uç noktayı bir tane mutlaka takıyorum. Ve takacağımız yerler şu kenardaki boşluklarımız var. Oralara tığımı alıyorum. Şuradaki boşluğa girdim. Bütün iplerimi içinden geçirdikten sonra tekrar bu tığın arasındaki boşluktan da burayı geçiriyorum. Ve şöyle kilitliyorum. Yani buradaki bütün boşluklara böyle bu şekilde, dediğim gibi ipinize göre 8 kat, 9 kat, hatta ipiniz daha çoksa 10 kat bile yapabilirsiniz. Bu şekilde bütün kenarlarına püsküllerini geçiriyoruz. Çok güzel yaz için bir şalımız oldu arkadaşlar. Bunu kışlık yapmak istiyorsanız angora iplerle de yapabilirsiniz. Böyle bitmişi bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.